Merhaba sevgili seyircilerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle evinizden güzel bir böyle kızarmış, pişmiş ekmek kokusu gelecek. Böyle pufuduk pufuduk ekmekler hazırlamak istiyorum sizler için. Şu anda hazırlayacağımız ekmeğin özelliği biraz tatlı olması, şekerli. Üzerine böyle krem peyniri sürülmüş, ev yapımı reçeller konulmuş, güzel afiyetle yiyebileceğiniz yumuşacık böyle pufuduk ekmek olacak sevgili seyircilerim. Ekmeğimiz için burada 500 gram unumuz var, 4,5 su bardağı, 200 mililitrelik bardak ile 2 su bardağı süt, burada 3 çorba kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım paketten biraz fazla kullanacağım. Burada şimdi sizlerle paylaşacağım. Burası 42 gram. Bana lazım olan buradan 32 gram. Buradan bir çay kaşığı da içerisine tuz koyacağız. Hafif böyle derinlerden biraz tuzun tadı da gelecek. Ama yoğunlukla şekerin hissedilen böyle tatlı tuzlu ekmek tarzları vardır ya. O misalde olacak inşallah. Şimdi önemli püf noktası şu an için havalar oldukça soğuk ve yaz kış fark etmez. Yapacağınız ekmeklerde kullanacağınız süt, su, sıvılar ılık, hatta ılıktan bir tık daha sıcak olursa neticesi iyi olur. Ne olur Oktay'sa soğuk suyla da hazırlasak diyebilirsiniz. Soğuk suyla hazırladığınızda küser ve asla kabarmaz, performansı iyi olmaz. Ondan dolayı hemen B planımız, sütü ısıtacağım. Şurada parmağımızın dayanabileceği ısıya getireceğim. Çünkü hava soğuk olunca un, diğer şeker, yağ hepsi soğuk oluyor ve dolayısıyla bu defa ne oluyor? İstediğimiz gibi mayalanmayıp aynı emeği verip de neticeyi azalırsak üzülürüz. Ondan dolayı söylüyorum. Şimdi sütümüz orada ısınırken hemen sevgili seyircilerim burada unumuz hazır. 4,5 su bardağı, yarım kilo un. Ortasını şöyle açıyorum. Ortaya açıyor ve şimdi bu ortaya bu 42 gramlık mayanın değerli seyircilerim yarısı 21 gram yapar. Kesiyorum bakın şurada. Yarısı 22. 42'nin yarısı 21. Bana lazım 30 gram. Şurası. Şuraya kadar kestim. Buraya dolaba kaldırıyorum. Hemen bir streç film bir şey sarın kaldırın. Kurumasın. Buradaki mayayı ortaya havuzun içine alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine hemen şekerini veriyorum. Şeker ile mayanın birazcık beslenmesi lazım. Parmağım ısını dayanabilirse gelmiş mi? Az daha var. Ocağın altını yaktım şimdi. Evet. Zeytinyağını ilerleyen saatlerde vereceğim. İlerleyen dakikalarda, özür dilerim. Saatler demişim. Oktay'da kaç saat sürecek senin bu ekmek diyebilirsiniz. Evet. Hemen şimdi tezgahımızı da toparlayalım. Evet. Sütümüzü kontrol ediyoruz. Canım sevgiyle ısınır mısın? Maya, şeker birlikte. Tuz ise tuzu şeker ve mayayla buluşturmayalım. Performansını biraz düşürüyor. Kıymetli seyircilerim. Ondan dolayı şöyle bir çay kaşığı dolu dolu tuzu verdim. İsterseniz biraz daha fazla koyabilirsiniz. Tatlı tuzlu bir ekmek olacak çünkü. Isındın mı canım? Hadi bakayım. Evet, sütümüz sevgili seyircilerim elimin dayanabileceği sıcaklığa gelmiş. Bakın dayanabiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi buraya ortaya önce sütün yarısından biraz fazlasını veriyorum. Ve sevgiyle şöyle parmaklar ile dalıyor. Şeker, maya, süt. Bu ekmeklerde su yok. Sırf süt ile hazırlanan bir böyle pufuduk ekmekler. Çok lezzetli oluyor sevgili seyirciler. Kahvaltıda, 5 çayında tadanlar, bu nasıl bir şey böyle yumuşacık ve çok lezzetli ekmekler pufuduk pufuduk olacaklar. Şimdi mayayı şurada şekerle birlikte hemen şöyle karıştırdım. Bakın sıvıları tamamladım. Şimdi süt ilavesiyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur ortaya çıkartacağız. Ondan sonra zeytinyağını vereceğiz üstüne. Evet efendim şu anda ekmeğimizi göreceğiz. 2 su bardağı sütün tamamını verdim içinde. Yumuşacık bakın görüyor musunuz? Performansı çok güzel oldu. Şimdi yağını verme vaktine geliyoruz.
Haydi bakalım, zeytinyağı, natürel sızma zeytinyağını da veriyoruz. Son damlasına kadar. Evet, güzel yağla da bir karıştıracağım. Ondan sonra üzerine örtüsünü kapatıp ılık ortamda yaklaşık olarak bir yarım saatte, bir saat durumuna göre mayalanmasına bağlı. Ne zaman yükselirse o zaman ılık ortamda şekillerini verme bölümüne geçeceğiz. Evet efendim, şu anda pufuduk ekmeğimizin kıvamı ortaya çıktı kıymetli seyircilerim. Zeytinyağını verince biraz öncesi şey yaptı. Bayağı toparlamayacakmış gibi bir görüntü sergiledi. Ama özelliğini, yağını sonradan verip böyle hafif yapışkan bir hamur elde ediyoruz. Çok güzel oluyor. Şimdi artık burayı bekletme zamanına geldik. Örtüsünü kapatacağım. Örtüsünü kapatıyor ve mayalanması için istirahate alıyorum. Saatime bakıyorum. Mayalandıktan sonra süreyi de sizlerle paylaşacağım kıymetli seyircilerim. Evet efendim, şu anda pufuduk ekmeğimiz 1 saat 10 dakika beklettim sevgili seyirciler. İyice mayalansın dedim. Şöyle güzel bir performans ortaya çıkması için. Evet, şimdi hemen buradan tezgahın üzerine alacağız hamurumuzu. Çok güzel mayalanmış. Hatta şöyle bir bastırayım parmağımla, ister misiniz? Şöyle bastırdığımızda bakın, görüyor musunuz? Ne kadar derine gitti. O kadar güzel olmuş ki, yumuşacık, puf puf. Çünkü bu ekmeğin zaten özelliği öyle puf olması. Hemen şöyle hafiften bir tezgaha un serpiyorum. Yağını sonradan verdik. Çünkü bunun özelliği, yağını sonradan verirsek biraz zorlandık tabii. Yağını verince hamuru şekil vermesi biraz zor oldu ama neticesi güzel oldu. Döndürüyorum. Ayrıl da gel canım. Sevgiyle gel. Hadi bakayım. Göreyim seni. Canım. Galiba ayrılmayacak. Ayrıldı. Bye. Şu güzelliğe bakın. Öyle güzel mayalanmış. Öyle güzel olmuş. Hafiften birazcık un veriyorum. Hemen şimdi buradan sevgili seyircilerim 2'ye keseyim. Toplamda kaç tane çıkartacağım? Fırın kabım benim burada. 9 tane olur. Evet, 9'a göre ayarlayacağız burayı sevgili seyircilerim. 9 bezeye bölüyorum. Şu an 4 oldu. 4 8 yapar. Ama 9 tane lazım. Biraz alırım şimdi oradan. 9'a bölüyorum. 9'a böldükten sonra hemen sayılarına bakalım. 3, 6, 9. Evet. Şu an tam istediğim gibi olmuş. Bunun metodu, biraz bundan alayım şuradakine. Sevgili seyircilerim, hamur şöyle yumuşacık, bak. Görüyor musunuz? Şuradan alıyoruz sevgiyle. Orta, merkeze doğru çekiyoruz bak. Şöyle getiriyoruz. Canım benim, sevgiyle gelir misin? İçi hamuru söndürmeyelim. Ne olur? Çünkü o yumuşak dokusu hamurun devam etsin sevgili seyircilerim. Şimdi bir böyle yöntem var. Hemen şuraya alayım. Bir de şöyle yöntem var. İkisini de sizlerle paylaşayım. Gel bakayım canım şuraya. Şöyle yapıyoruz. Biraz buraya un verip şöyle yapıyoruz. Yaptıktan sonra şuraları şöyle getiriyoruz sevgili seyircilerim. İki ucu şöyle birleştiriyoruz. Sonra iki ucu birleştirdikten sonra şu yanları alıyoruz, buraya getiriyoruz. İki metodu da paylaştım sizlerle. İkisini de uygundur. Şöyle birleştirdikten sonra ters döndürüp şöyle avuç içinde yuvarlıyoruz. Evet sevgili seyircilerim, pufuduk ekmeklerimiz mayalanması tamamlanmış bulunuyor. Kurumasın diye üstüne streç film çekmiştim. Ekstradan yine örtü kapattım. Şimdi önce 1 saat 10 dakika mayalanmıştı. Şeklini verdikten sonra da bir yarım saat tutuyoruz. Yarım saat durdu. Canım geliyorum, tamam sakin ol. Diyor ki ek süre verir misin diye. Tamam veririm. Hay hay. Tamam verdim ek süresini. Şimdi mayalanmış halinde göreceğiz. Sadece
Bir değişiklik oldu burada sevgili seyircilerim. Ben 9 taneye kesmiştim ama baktım ki benim fırın kabının içinde 9 tanesi azıcık kaldı. Çünkü kap büyük. Hemen 12'ye böldüm. Yani 12 tane pufuduk ekmeklerimiz çıktı. Yalnız bu ekmek normal bildiğimiz sıradan ekmeklerden farklılığı içinde tamamen süt ile yoğrulmuş olması, içinde yumurta filan yok, su yok, yumurta yok, süt, maya, şeker, az tuz ve süt, bir de biraz da zeytinyağı var içinde, yarım çay bardağı kadar. Şimdi şekilleri verildi, yumuşacık, bakın dokunduğunuzda puf puf olmuşlar. Fırına gidecek. Bir özelliği de üzerine şöyle bir dokunuşla un serpiyoruz. Üzerlerine bir kar yağdırıyoruz. Sevgili seyircilerim, üzeri kar yağdırılmış un olacak üzerinde. Sevgiyle üzerine şöyle süzgece un alın. Üzerleri beyazlasın. Üzerine yumurta sarısı, süt, herhangi bir şey sürmüyoruz. Böyle sadece un ile kar yağdırmış oluyoruz. 180 derece ısıtılmış fırının orta katın 1.6. Canım benim. Sevgiyle. Ne güzel oldular sevgili seyircilerim. Bakın, görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler veriyorsun bize. Şimdi hemen fırın yolculuğu. Mayalanması, her bir şey tamam. Saatime bakıyorum. Kaç dakika pişecek? Fırından çıkınca inşallah. Böyle çok aşırı kızartmayacağız. Böyle hafif renk almış haliyle olacak. İyi yolculuklar canım. Güle güle. Gitti fırına. Bakın fırında ne güzel duruyor. Görebildik fırın içinde. Sevgiyle gitti. Hemen kapağını kapatıyorum. Turbo fan kapalı. Alt üst ayarda 180 derecede pişiyor. Pofuduk ekmeklerimiz. Evet, fırından güzel kokular ve görüntüler geliyor. Fırının kapağını açıyorum. Allah'ım, bu nasıl bir güzellik. Subhanallah. Güzel güzel nimetler veriyor Rabbim bize. Hemen fırından şimdi alıyorum sevgili seyircilerim. Bakın, fırındaki görüntüsünü paylaşıyorum sizlerle. Çok güzel oldular. Sevgiyle piştiler. Şöyle hemen buraya alayım bu canlarımı. Gelin bakalım şöyle. Sevgili seyircilerim, fırından çıktı. Fırından çıktıktan sonra tezgahımdan hemen altına bir tane tahta koymalıyım ki zarar gelmesin. Evet, şöyle alıyoruz. Burada kabında soğuyacaklar. Sonra soğuduktan sonra servis vaktinde yanında krem peyniri, yazın hazırlamış olduğum kayısı reçeli ile birlikte buluşturacağım. Şimdi yazın hazırladıklarımızı şimdi yemeye başlıyoruz. Kışın işte ayva reçeli hazırlamıştım sizler için. Ayva reçeli de yazın yiyorsunuz. Portakal reçeli de yapacağım inşallah sizler için. Şimdi soğuması için bekliyorum. Evet efendim, ekmeğimiz fırından çıktı, ilk sıcaklığı çıktı. Artık servis vakti diyoruz. Sevgili seyircilerim, şu an genel görüntüsünü görüyoruz. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Hemen şimdi şuradan bir tane kopartayım. Süt ile hazırladık ekmeğimizi. Bakın yumuşaklığına bakın. Puf puf, görüyor musun? Bastırıyorum, bırakıyorum. Kendiliğinden yukarıya kalkıyor. Çünkü bunun özelliği nedir? Süt ile hazırlanmış, güzel mayalanmış ekmek olduğu zaman böyle oluyor sevgili seyirciler. İsterseniz şöyle kopartayım, bir de öyle görelim. Bakın iç dokusunu görüyoruz. Ekmeğimizi şöyle açayım. Allah'ım ne güzel. Kendi evimizin mutfağında yaptığımız zaman ayrı bir güzellik oluyor sevgili seyircilerim. Bakın yumuşacık iç dokusu. Şimdi bir tane de sevgili seyircilerim şuraya alayım. Yapmış olduğumuz bizim reçelimiz vardı. Yazın kayısı reçeli yapmıştık. Şimdi hemen şöyle kesiyorum. Kestikten sonra değerli seyircilerim şöyle ikiye ayırıyorum bakın. Şu güzelliğe bakın. Şimdi hemen buraya ayırıp buraya krem peynirinden şöyle bir sürüyorum. Sevgiyle. Krem peynirinden sürdükten sonra hemen yazdan yapmış olduğumuz reçelimiz. Kayısı reçelinden üzerine birazcık koyacağım.
Kayısı reçeli olur. Sevgili seyircilerim, şu an tam zamanı ayva reçeli olur. Ayva reçeli tarifimi sizlerle paylaşmıştım hatırlıyorsanız. YouTube videolarımın içerisinde var şu anda. Oradan alıp siz de ayva reçeli hazırlayabilirsiniz. Kayısı reçeli, ayva reçeli, Allah ne verdiyse imkanlarımız ölçüsünde çeşit çeşit reçeller, tarifler paylaşmaya çalışıyorum sizlerle sevgili seyircilerim. Evet efendim, bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili seyircilerim. Şu güzelliğe bakın. Efendim, kanalıma abone olup destek olan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sofralarınız bolluk ve bereket içinde olsun. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.